Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Doğada yürüyüş yapmak ya da kampa gitmek çoğu insan için rahatlatıcı bir deneyim olabilir. Ancak bazı insanlar öyle bir olaylarla karşılaşıyor ki yaşadıklarından sonra bir daha asla ormana gitmek istemiyor. İşte bugün bu videoda doğada insanların başına gelen en rahatsız edici ve korkunç olayları izleyeceksiniz. Bu arada içerik fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. The Hunting Public yaklaşık 8 yıldır avcılıkla ilgili içerikler üreten ve özellikle deneyimsiz avcılara eğitim vermeyi amaçlayan bir YouTube kanalıdır. Videolarında farklı bölgelere giderek avı nasıl takip ettiklerini ve av sürecini adım adım izleyicilere aktarırken aldıkları her kararın nedenini de ayrıntılı şekilde açıklarlar. 2022 yılının Eylül ayında da yayınladıkları videoda diğerlerinden farklı değildi. Kanalın sunucularından Ted ve Nick kendi eyaletleri olan Missouri'de halka açık bir arazide yay ile geyik avına çıkmışlardı. Ancak ikisinin de bilmediği bir şey vardı. Bu av gezisi vahşi doğada şimdiye kadar yaşadıkları en rahatsız edici karşılaşmalardan biri nedeniyle beklenmedik şekilde yarıda kalacaktı. Ted ve Nick bir ağacın üzerinde saklanmış şekilde geyik beklerken bir anda uzaklardan gelen yüksek bir çığlığı andıran tuhaf bir ses duydular. Duydukları ses bir hayvandan ya da benzeri bir canlıdan gelemeyecek kadar insan çığlığına benziyordu. Her ne kadar bu bile tek başına oldukça ürkütücü olsa da aslında yaşayacakları olayların sadece başlangıcıydı. Çünkü çığlıklar yalnızca devam etmekle kalmadı, yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız sürdü. Olaylar aynı yönden peş peşe gelen birkaç silah sesi duymalarıyla birlikte daha da korkutucu bir hal aldı. Elbette tüm bunların mantıklı bir açıklaması olabilirdi. Belki de çığlık atan kişi bir ayı tarafından kovalanıyor ve kendini korumak için silahını kullanıyordu. Ancak bu ihtimali zayıflatan bir detay vardı. Çünkü çığlıkların arasında yardım çağrılarıyla birlikte "Senden nefret ediyorum" diye bağırdığı da duyuluyordu. Çığlıkların, bağırışmaların ve silah seslerinin yanı sıra ikili aynı yönden hızla uzaklaşan birden fazla aracın sesini de duydu. Araçlar gittikten sonra ise ortalık tamamen sessizliğe büründü. Bu noktada Ted ve Nick bulundukları yerin yaklaşık 800 metre yakınında korkunç bir suç işlendiğine neredeyse emindiler. Ancak ormanın içinde telefon çekmediği için durumu yetkililere bildirmeleri mümkün değildi. Üstelik ormandan çıkmalarını sağlayacak tek yol da çığlıkların geldiği yönden geçiyordu. Silahlı ve tehlikeli olabilecek kişilere yaklaşmanın büyük bir risk olduğunu düşünen ikili hava kararana kadar sessizce saklandı. Daha sonra araçlarına ulaşıp telefonun çektiği bir noktadan yetkililere haber verdiler. Ancak yapılan aramalarda ne bir ceset ne de herhangi bir suç kanıtına rastlandı. Bu nedenle yaşanan bu olay hala gizemini korumaya devam ediyor. 2025 yılının Mayıs ayında Ray Savage isimli bir adam kimsenin görmeyi beklemediği görüntüler paylaştı. Sıradan bir şekilde ormanda yürüyüş yaparken bir ağaca kamera yerleştirdi. Ancak bu sıradan gece çok daha rahatsız edici bir olaya dönüştü. Çünkü o gece kamera tüyler ürpertici bir şey kaydetmişti. Found a deer trail. Look where it goes. So I, parked down that way, walked up here. It keeps going on up there. And I want to look up that way up the trail.
Ray'in niyeti tamamen zararsızdı. Bu, tek başına çıktığı sıradan bir kamp gezisiydi. Kamerasını vahşi yaşamı kaydetmek için kurmuştu. Bulunduğu yer, insanların nadiren uğradığı ıssız bir orman patikasıydı ve geyikleri ile diğer vahşi hayvanları gözlemlemek için oldukça uygundu. Kampını yakına kurduktan sonra foto kapanını ve ses kayıt cihazını dikkatlice yerleştirdi. Got it set up. It's facing over there perfectly. But I've got a nice little treat for you guys. There's the sound recorder. Okay. So I'm going to have the trail cam going. I'm also going to have the sound recorder going. Ray için gece herhangi bir olay yaşanmadan geçti. Temiz havanın ve ormanın sessizliğinin tadını çıkarırken kamp alanına sadece birkaç metre uzaklıkta neler olduğundan tamamen habersizdi. Ertesi gün eve döndüğünde kayıtları incelemeye başladı. Vahşi hayvan görüntülerinin arasında hiç olması gerekmeyen rahatsız edici bir kayıtla karşılaştı. Kamera gecenin bir yarısı ormanda yalın ayak ve tişörtsüz dolaşan bir adamı kaydetmişti. Adamın elinde bir balta vardı. Ne el feneri ne de herhangi bir ekipmanı vardı. Üstelik sabah saat 4'te ıssız bir ormanda dolaşması için de hiçbir mantıklı neden görünmüyordu. Bu kişi adeta bir korku filminden çıkmış gibi ağır adımlarla ve sanki nereye gittiğini biliyormuşçasına kameranın önünden geçip gitti. En ürkütücü kısmı ise bu kişinin Ray'in kamp alanına sadece birkaç metre uzaklıkta uyurken ormanda dolaşıyor olmasıydı. Neyse ki Ray bu gizemli kişiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedi. Ancak bu olay o patikaya bir daha asla gitmemesine yetti. Çünkü bazen vahşi doğadaki en büyük tehlike doğanın kendisi değil, diğer insanlardır. 2024 yılının Eylül ayında Megan isimli bir YouTuber ormanda bir adam tarafından saldırıya uğradım başlıklı rahatsız edici bir video paylaştı. Kanalında genellikle günlük hayatını paylaşan Megan, Amerika'nın farklı bölgelerini gezerken seyahat videoları ve kişisel içerikler yüklüyordu. Bu videoda ise tek başına Kaliforniya'daki bir ormana kamp yapmaya gitti. Videonun başında bu kampın amacının yoğun ve stresli günlük hayatından uzaklaşıp Kaliforniya'nın doğal güzellikleri içinde biraz kafa dinlemek olduğunu anlatıyordu. İlk birkaç dakika boyunca izleyicilerine hayatındaki gelişmelerden bahseden Megan, ilk bakışta ormanda tamamen yalnız gibi görünüyordu. Ancak çok geçmeden bazı ayak sesleri duymaya başladı ve tam o anda gerçekten rahatsız edici bir olay yaşandı. And then I go back home and then he acts like nothing happens. Like a true narcissist. Like the true narcissist he is. I'm gonna hurt you. Okay, well you scared me. Oh, thanks. Scared you didn't walk by and eat the scared off the line, but something hurt you. Okay, I'm sorry. I'm a sweetheart. Don't worry. Okay, I'm You're sorry. probably more dangerous than me. You're probably more evil than me. Look at right here, the same. Okay, that was terrifying. Aniden elinde kırık bir şişe bulunan bir adam ortaya çıktı ve Megan'a doğru yürümeye başladı. Adam doğrudan kızla konuşuyor. Niyetinin ne olduğu bilinmiyor. Adamın kendisine zarar verebileceğinden korkan Megan hızla ormandan ayrılmaya karar veriyor. Yani kız burada en doğru şeyi yaptı. Adam kötü bir niyeti olmadığını söylese de elinde kırık bir şişeyle Megan'a yaklaşması oldukça şüpheliydi. Neyse ki soğukkanlı davranarak oradan uzaklaşmayı başardı. Yaşadığı bu korkutucu olaya rağmen Megan yaşadıklarını oldukça sakin bir şekilde anlattı. Hatta zaman zaman espriler yaparak bu olaydan sağ salim kurtulmuş olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunun farkında olduğunu gösterdi. Gary ve Amika, İskoçya'dan bir baba kız ikilisidir ve Avrupa'da karavanlarıyla yaptıkları seyahatleri YouTube'da paylaşmaktadır. Videoları genellikle eğlenceli ve keyifli geçse de bu videoda oldukça rahatsız edici bir olay yaşadılar. Bu görüntüler 2023 yılının Mart ayında İskoçya'nın kuzeyindeki bir ormanda yaptıkları gezi sırasında kaydedildi. Ormanda yürüyüş yaptıkları sırada Amika babasına yakınlardan bazı sesler duyduğunu söyledi. Seslerin geldiği yeri kısa bir süre aradıktan sonra ise karşılarına hiç beklemedikleri bir manzara çıktı. We just stopped to look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. Whoa. Here's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. It's falling over. Look at the one on the ladders going up the tree. Oh yeah, that's What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? one over there.
Ormanda küçük bir kulübenin etrafında kostümler giydirilmiş mankenlerle karşılaştılar. Ayrıca kulübenin dışına asılmış oldukça rahatsız edici tablolar da vardı. İddialara göre mankenler ve tablolar 2021 yılında buraya yerleştirilmişti. Tüm bunların tam olarak neden yapıldığı bilinmiyor. Ancak bunları hazırlayan kişinin burayı olabildiğince ürkütücü göstermek için büyük uğraş verdiği açık. Gary ve Amika ormandan çıkmaya çalışırken karşı taraftan onlara doğru bir araç yaklaşmaya başladı ve Gary bu durumdan tedirgin oldu. Fakat neyse ki aracın bulunduğu yoldan geçmek zorunda kalmadan karavanlarına ulaşmayı başardılar. ...2020 yılının Kasım ayında tamamen ıssız bir patikada sıradan bir yürüyüş yapan iki doğa tutkunu... ...karşılarına çıkan bir siyah ayının kendilerini takip etmeye başlamasıyla... ...en büyük kabuslarından birini yaşadı. Yaşadıkları bu korku dolu anları ise daha sonra YouTube kanallarında paylaştılar. Durum ayının peşlerini bırakmamasıyla kısa sürede tehlikeli bir hal aldı. Yaklaşık 6 dakika boyunca güvenli bir şekilde geri çekilemeyen ikili... ...adeta bulunduğu yerde mahsur kaldı. We're not good. We can't do this. You have to let us go today. For the buffalo. You have to let us go. We got nothing for you. We have nothing. We'd give it if we had it. Hey, back. Stay. That's it. That's as far as you're going. Stop. Stop. Right now. Stop. Ormanda başınıza gelebilecek en korkunç şeylerden biri bir ayı tarafından takip edilmektir. Çünkü ayılar saatte yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşabilir. Bu nedenle bir ayı saldırganlaştığında ondan kaçarak kurtulmak neredeyse imkansız hale gelir. Hey. Go on. Go on your way. Come on. Good. It'll be your part from now on, okay? Okay, great. Yeah? Look around for a rock. Wait a second. If he hits, I gotta hit him in the head. Back. 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 Get in there. Back. We got nothing. Not make eye contact. That's it, boy. That's it, boy. That's it, boy. Come on. Let us have our way. Let us go. Boy. Get up. Get back. Get together, Greg. We gotta look over. Let us go. Ayı arkasını dönüp gitmek yerine oldukça ısrarcı davranıyordu. Dakikalar boyunca ikiliyi takip etmeye devam ederken iki arkadaşın yaşadığı panik de giderek büyüyordu. Boy. Neyse ki bir süre sonra videoyu kaydeden kişi eline aldığı taşla kendini savunmaya hazır bir şekilde koşarak aracına ulaşabildi. Böylece ikili herhangi bir yara almadan bu olaydan kurtulabildi. Bu olayda onları kurtaran en önemli şey panikleyip ani hareketler yapmak yerine soğukkanlı davranarak yavaş yavaş uzaklaşmalarıydı. Çünkü o ayı saldırganlaşsaydı büyük ihtimalle bugün çok daha trajik bir olayın görüntülerini izliyor olacaktık.
Darren's Northern Life yaklaşık 9 yıldır buzda balık tutma ve avcılıkla ilgili videolar paylaşan bir YouTube kanalıdır. Ancak Darren 2018 yılının Aralık ayında avcılık yaparken öyle bir olay yaşadı ki bu olay hayatı boyunca unutamayacağı bir kabusa dönüştü. Saat öğleden sonra 15:30 civarında Darren daha önce birçok kez avlandığı bir bölgeye gitmeye karar verdi. O yıl Manitoba'da etkili olan 2 büyük kar yağışı geyiklerin hareket düzenini tamamen değiştirmiş ve onları yiyecek kaynaklarına daha yakın bölgelere yönlendirmişti. Avlanacağı noktaya geçmeden önce tarla kenarını kontrol etmek için yürürken rahatsız edici bir durumla karşılaştı. Yakınlarda dörtlüleri yanık bir araç park halindeydi ve araçtaki kişi özel mülke izinsiz girmişti. Üstelik bulunduğu konumdan ağaçların yoğunluğu nedeniyle net bir atış yapması bile mümkün görünmüyordu. Ancak saat akşam 6 sularında, yani yasal avlanma süresinin son dakikalarına yaklaşılırken Darren için her şey bir anda ters gitmeye başladı. Oh my goodness, that bullet just came over my head. Sounded like a hit though. You freaking idiot. Oh. Man, I wish there were some bigger trees here. This guy's gonna freaking kill me. Shooting right towards me. Oh my goodness. Okay, at least there's some trees between us now. Idiot. Oh, that's exciting. Darren beklediği sırada karşıdaki başka bir avcı tarafından neredeyse kafasından vuruluyordu. Şans eseri kurşun kafasının hemen üzerinden geçip gitmişti. Yasal avlanma süresi sona erdiğinde Darren bir karar verdi. Bu kişiyle yüzleşecekti. Aracın nerede park ettiğini biliyordu ve plakasını not alarak dikkatsizce ateş eden bu kişinin birini öldürmeye ne kadar yaklaştığını yüzüne söylemek istiyordu. Taking pictures of the license plate. Is something wrong? Everything all right? Somebody shot at me. I got on video. Literally, a bullet came flipping right over my head. Two shots earlier, right? Yeah. Around Shot 4 at you. o'clock. Yeah. Where Somebody were you? walking down the edge of Huggins Field here. Yeah, there was I a was- guy walking on the end of the trail here. So I was on the far side. Somebody walked down this side here, and freaking bullet. I seen a deer came out, and I seen the guy walking. And sure enough, boom! You can. It's probably on video too. You can hear the bullet. Just, Oh shit. no, the first Yeah. shot wasn't hit because it half a mile later it was still way up in the air. It sounded like a hit. I know it sure sounded like it. Did it ever? Yeah. Darren adamlarla yüzleştiğinde üçü de ateş eden kişinin kendileri olmadığını iddia etti. Ancak kendisine ateş eden kişinin bu 3 kişiden biri olduğundan emindi. Fakat bunu kanıtlayamıyordu. Bu olay avcılıkta güvenliğin neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Her yıl birçok avcı vahşi doğanın tehlikeleri nedeniyle değil, diğer insanların dikkatsizliği yüzünden yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor.